Evet, çok alt şemasına geçelim. Şu anda seste problem olmadığını düşünüyorum. O yüzden başlıyorum. Elektrik şeması sayfasını açalım. Elektrik şeması sayfasını açtığımız zaman, şemayı açtığımız zaman yukarıda şematik sekmesinin geldiğini söylemiştik. Sol tarafta da artık bundan sonra şeyler var. Çoklu kablolar var. Tek hat şemasında direkt sembol ekliyorduk. Burada kabloları buraya koymuşlar. Dolayısıyla çok hat şemasında burası sembolden biraz daha önemli. Şimdi çok hat şemasında çoklu kablo ekle kısmına girdiğimiz zaman sol tarafta çoklu kabloları görebiliyoruz. Şu anda 5 tane var ve bu bir kablo grubu. Name kısmında 3 noktaya tıkladığımız zamansa diğer kabloları buradan görebiliyoruz veya seçebiliyoruz. Hangi kablo grubunu kullanacaksanız veya hangi kabloları kullanacaksınız. Burada tekli kablolar da var gördüğünüz gibi. 12 volt, 24 volt, 48 volt kablolar var. Aşağıda hidrolik ve pneumatik borular var. Borular demişken özellikleri boru şeklinde, yani çizdiğiniz zaman herhangi bir boru çizmiş olmuyorsunuz. Genelde 3 boyutlu da daha çok önem arz ediyor bu kısımlar. Şimdi ya burada ben bunları kullanmak istemiyorum. Kendi kablomu oluşturmak istiyorum veya buradakilerin rengini değiştirmek istiyorum dediğiniz zaman da aşağıda management kısmı var. Yönetim kısmı var. Yönetim kısmına tıkladığınız zaman da buradan kabloların detaylarını görebilirsiniz. Yukarıda kablo grupları ekleyebilirsiniz. Kablo grubu dediği şunlardır. Mesela elektrik diye bir grup eklenmiş. Buraya kendi grubunuzu eklersiniz. Kendi firmanızın ismini yazarsınız. Sadece onları kullanırsınız. Örnek veriyorum. Şurada add dediği kısımdan da tekli kablo eklersiniz. Multiple kısmından da, yani çoklu kablo ekleme kısmından da şu şekilde çoklu kablolar ekleyebilirsiniz. Şimdi ben herhangi bir şekilde burada kablo eklemeyeceğim. Bir tanesinin özelliklerini inceleyelim. Burada faz 1 isimli bir kablo var. Bu kabloyu şöyle düşünün. Bir elektrik, hatta bilgisayarlarınızın güç kablosu siyah. O kablonun içerisindeki damarları düşünün. Bunlar onlar arkadaşlar. Oradaki damarlar. Damar deniyor, tel deniyor, işte kablo da diyoruz normal sosyal hayatımızda. Bunlar onlar. Şimdi bunlara faz 1'i inceleyelim. Faz 1 kablosunu şurada da görüyorum. Sağ tık Properties'e girdiğim zaman, şimdi yukarıda bakın faz 1 denmiş. Faz 1, faz 2, faz 3, nötr, protection, control, hidrolik, pneumatik diye gidiyor. Oluşturduğunuz kabloya göre bunu seçebilirsiniz. Yine kablonuzun rengini belirleyebilirsiniz. Çizgi stilini, çizgi kalınlığını belirleyebilirsiniz. Önemli kısımlardan bir tanesi şu. Equipotential formül kısmı, eş potansiyel formüller. Bu niye önemli? Bu şurada önemli olacak. Otomatik olarak bana kablo numarası at dediğim zaman buradan bana buradaki formüle göre kablo numarası atacak. Mesela ne diyecekmiş faz 1 için? L1 tire koyacak. Ondan sonra sıfırdan başlayıp artık kaç tane kablo varsa onlara numara verecek. L101, L102, L103 diye kablo numarası atacak. Dilerseniz gelirsiniz şuradaki fx'i tıklarsanız buradaki formülü değiştirerek kendi kablo numaranızı oluşturabilirsiniz. Veya ekleme de yapabilirsiniz. Dersiniz ki ya ben işte bu kablo numarasına ne eklemek istiyorum? Rengini de eklemek istiyorum. Şurada color'a çift tıkladığım zaman bakın aşağıdaki formüle geldiğini görebilirsiniz. Veya işte ne bileyim frekansını eklemek istiyorum. Çift tıkladım. Buradan frekansının geldiğini görebilirsiniz diyelim. Ben şimdi bunları eklemeyeceğim. Bu şekilde kendinize spesifik olarak formüller belirleyebilirsiniz. Şu kısım 3 boyut için önemli arkadaşlar. 3 boyutlu yapacaksanız baştan buradaki kablo özelliklerinize de dikkat edeceksiniz. Ne gibi? 3 boyutlu yapacaksanız 3 boyutlu da atacağı kablonun kalınlığını buradan belirlemeniz lazım. Standardını yapmayabilirsiniz. 3 boyutludaki rengi ne olacak? Buradan belirleyebilirsiniz. Bent radius. Şimdi 3 boyutlu kablolama yaparken bir katı oluşturacak ve o katının bir de bükümü olacak. Yani kablo oradan bükülecek. O büküm radyusunu buradan belirleyebilirsiniz gibi
3 boyutlu kablo olmadığı ihtiyacınızı görecek özellikler burada. Eğer ben 3 boyutlu kullanacağım ileride derseniz buralarda göz atmanızda fayda var. Ben bir şey değiştirmeyeceğim. Bu kadar detay yeterli herhalde. Yine buradaki kabloları kullandıkça detaylarından bahsedeceğim. Yukarıda yine kablo numarasının nasıl olması gerektiği ile ilgili bilgiler var. Mesela şurada ne demiş? Wire demiş. Demiş ki ben buraya 1 atarım, buraya 2 atarım. Yani kablo numarası yaparken bunu seçersen buradaki kabloya 1 numara veririm. Buradan çıkışa 2 veririm. Eğer eş potansiyel şeklinde işaretlersen 1 veririm. Hani herhangi bir sembol araya girmezse, direkt bağlantı varsa aynı kablo numarasını devam ettiririm diyor. Şurada da ne diyor? İşte kablonun başında ve sonunda kablo numarasını göster veya yok kablo numarasını direkt kablonun ortasında göster şeklinde ayarlamalar yapabilirsiniz. Şimdi ben bu pencereleri kapatıyorum. Beraber yapacağımız kısma gelelim. Şimdi şematik sekmesindeyiz. Çoklu kablo oluştur komutuna girelim. Burada benim kullanacağım kablo çeşidi şu. Hatta 3 noktaya tıklayıp doğru olup olmadığından emin olmak için bakabilirsiniz. Şu. Mavi, kırmızı, turuncu, kahverengi, yeşil olan standart kullanacağım. Select diyorum. Hepsi seçili. Şu anda hepsi seçili olduğundan da emin oluyorum. Sol tarafta hepsi seçili. Tıkladığım zaman kablo çizmeye başlıyorum. Bakın aşağıya inemiyorum. Herhangi bir şekilde tıklamadan aşağı inemiyorum. Eğer şurada bir yerde, istediğiniz herhangi bir yerde mouse'un sol tuşuna basarsanız aşağıya şu şekilde indirebilirsiniz kablo devamını. Sol tarafta bazı seçenekler var. Diyor ki mesela Space'e bas diyor. Mesela döndüğüm anda Space'e bastığımda bakın kabloların yönünü değiştiriyor. Dikkat etmesiniz. Ne diyor başka? Diyor ki C'ye bas diyor. C'ye bastığım zaman bakın şöyle döndürebiliyormuşum. Yani bu şekilde buradan C harfi gibi bir şekil elde edebiliyorum. Tekrar C'ye bastığım zaman bunu geri almış oluyorum. Eğer kabloyu burada bitirmek istiyorsam, dönmek de istemiyorum. Şurada bitirmek istiyorsam mouse'un sağ tuşuna basmam yeterli. Dolayısıyla çizerken tekrar komuta girdim. Çizerken burada başlasın. Gelsin şurada bitsin dedim. Sol, sağ yaptığım zaman mouse'da kabloyu çizmiş oluyorum. Devam ediyorum o zaman. Yine aynı komuta geldim. Bu sefer diyorum ki aşağıya doğru bir kablo çıkacağım ama bu kablonun içerisine nötr dahil olmayacak. Nötr kabloyu es geçeceğim. O yüzden sol taraftan nötr kablonun işaretini kaldırıyorum. Faz 1, faz 2, faz 3 ve protection var. Ve başlarken de çizmeye, şöyle biraz yakınlaşayım. Aşağı doğru çizmeye başlarken de şuradaki maviyi atlayıp, yani nötrü atlayıp kırmızıdan başlayacak şekilde tıklıyorum. Diyor ki aşağı doğru ineceğim. Bu çoklu kablo olduğu için sağ tarafa doğru mu böyle kesip aşağı doğru ineyim yoksa sol tarafa doğru mu diyor. Ben diyorum ki sağ tarafa doğru kesik atarak in. Yani sağ tarafa doğru yasla. Şu şekilde yani. Tamam. Şöyle uzaklaşayım mouse'a tıklamadan. Aşağıya doğru indim. Burada bitireceğim diyorum. Mouse'un sol tuşuna tıklıyorum. Sonra sağ tuşuna tıklıyorum ve aşağıya doğru kabloları indirip burada bırakıyorum. Bir tane daha kablo çizelim. Yine komuta girdim. Bu sefer de faz 1 ile nötr kablo kalsın. Diğerlerinin işaretini kaldırın. Nötr ile faz 1 kalsın. Onun için de şuradan bir yerden başlayalım. Nötrden başlıyorum. 2 tane kablo olduğu için zaten sağa mı sola mı keseyim diye sormadı. Kendisi onu halletti. Yine aşağıya doğru çektim. Aynı hizada olunca şöyle bir çizgi çıktı. İstersem aynı hizada tutarım, istersem tutmam. Ben tutmayacağım. Şurada bir yerde bıraktım. Sağ tuş yaptım, komuttan çıktım. Devam edelim.
Şimdi gelelim sembol ekleme kısımlarına. Kablo çizmeyi öğrendik. Şematik sekmesindeyim. Insert sembol diyorum. Sonra other sembol diyorum. Şimdi buraya baktığım zaman buradaki sembollerin artık çok alt şeması sembollerine döndüğünü görebilirsiniz. Bir devre kesici ekleyeceğim. O yüzden class'ta classification yani sınıflar kısmında devre kesicilere geliyorum. Buradan ikili bir devre kesici lazım bana. Manyetik. Şu. Two poles magneto-termal. Sembolü çift tıkladım. Aldım. Bakın bunu direkt şuradaki iki tane kablonun üzerine getirdiğim zaman zaten direkt yerleşiyor. Sembolü bu kablonun üzerine bırakıyorum. Bıraktığım zaman standart aynı pencere geliyor. Bu pencerede ne yapacağız? Üreticiyi seçeceğiz. Manufacture part, search. Bakıyorum hemen klasına circuit breaks doğru, base tamam. Herhangi bir şey yazmayacağım. Search diyeyim, aratayım bakalım neler var. Onları içerisinde kullanırım. Şimdi burada bir detaydan bahsedeyim size. Dikkat edin. Şurada ben daha bir şey seçmeden bir şeyler var. Şimdi çok alt şemasına geçtiğimiz zaman arkadaşlar artık sembolden gelen de sizin bağlantı uçlarınız var. Tek alt şemasında böyle bir şey yoktu. Çünkü tek alt şemasındaki semboller adı üzerinde tek alt şeması sembolleri ve herhangi bir bağlantı ucu yoktu. Ama çok alt şemasında artık sembollerimiz belli ve sembollerimizin bağlantı uçları var ve bunların da tanımlı olmuş olması gerekiyor. Bu şu anda o. Şimdi seçtiğim şeye göre buranın değişimine dikkat edin. Şimdi benim ihtiyacım olan 2'ye 4. Yani şu circuit 2 tane devresi, 4 tane de klemensi olan bir ürün. Ben de şu anda şöyle Schneider Electric'e ait bir ürünü var. Onu seçeceğim. Şuraya dikkat edin şimdi. Seçtiğim anda bakın yeşil oluyor. Yani diyor ki program size senin seçtiğin sembolle şu an seçtiğin üretici bağlantı uçları eşleşiyor. İkisi de yeşil. Okey yani. Doğru seçim yapmışsın. Bağlantı uçları anlamında doğru seçim yapmışsın. Eğer ben farklı bir şey seçseydim, mesela şurada 3 tane devresi, 6 tane terminali yani klemensi olan bir üretici seçseydim ne olacaktı? Bakın diyor ki bir tane mavi çıktı, bir tane fazladan var. Bununla da ilgili örnek yapacağım. Ne yaparız böyle bir durumda, böyle bir şey eklesek ne olur? Ekleyebilir miyiz? Onu da gün içerisinde anlatacağım. Şimdilik ben şu üreticiyi seçiyorum. Schneider Electric'in şu ürününü seçiyorum. Çift tıkladım. Aşağıya geldi. Select dedim. OK dedim. Kullandım. Geçtim. Şematik sekmesinde insert sembol diyelim. Other sembol diyelim. Transformatörler kısmına gelelim. Burada sembolümüz şu. Single phase transformatör. Tek fazla transformatör. Aldım. Yine bunu da şu kırmızı mavi kablonun üzerine bırakıyorum. Manufacture part kısmına geliyorum. Search diyorum. Direkt search diyelim buna da. Uygun olan bir üreticiyi seçiyorum. Şu an bende Legrand bir tane ürünü var Legrand'ın. Bunu seçiyorum. Sizde hangisi varsa onu seçebilirsiniz. Bakıyorum ikisi de yeşillendi. Güzel. Burada da OK'yiz. Select dedim. OK dedim. Kullandım. Geçtim. O zaman devam. Sembol ekleyerek devam ediyoruz. Insert sembol. Other sembol. Sigortalar. Fuses. Buraya geldim. Burada sigorta ekleyeceğim. Şöyle
Şunu seçebiliriz. 3 port disconnector yazıyor. 3 kutuplu kesici. Seçtim. Şimdi şurada aşağıya doğru nötrü iptal edip 4 damarlı bir kablo atmıştık. Burada arkadaşlar şuradaki yeşili yani ground'u es geçiyorum. Diğer 3 tanesine denk gelecek şekilde sembolü bırakıyorum. Şöyle göstermiş olayım tekrar. Yine aynı pencere Manufacturer, Search arattım tekrar. Yine sağ aşağıdaki kısmına dikkat ediyorum. 3 tane devre var. Devresi olan bir şey arıyorum. Şurada bende Siemens'in bir ürünü var. Onu kullanabilirim burada. Başka burada Legrand'ın bir ürünü var. Bunu kullanabilirim. Eğitim olduğu için çok dikkat etmiyorum bunlara. Tabii sizin elektrik şemalarınızda kullandığınız spesifik ürünler olabilir. Bunları ya elektrik alım kütüphanesinden indireceğiz. O kütüphaneyi de göstereceğim. Ya da kendimiz eklemiş olacağız. Bunu ekliyorum arkadaşlar. Çift tıkladım, ekledim. Select dedim. OK dedim. Geçtim. Devam ediyorum. Insert symbol. Other symbol. Kontaktör ekleyeceğim. Kontaktör röle sınıfına gidiyorum. Şunu ekleyelim. 3 port 3 fazlı güç kontağı. Çift tıkladım, aldım sembolü. Sigortanın altına herhangi bir yere bırakıyorum. Manufacturer part kısmına geldim. Search dedim. Yine burada da search diyorum. Şimdi LC1'de 1210B7 isimli bir ürün var. Bunu kullanacağım. Dikkat edin. Bu devre kesicilerde şöyle bir durum var. Yani kontaktörlerde şöyle bir durum var. Kontaktörlerin bir de ana röle bobin uçları var. Dikkat edin. Ben seçtiğim zaman ne yapıyor? Bu kontaktörün içerisinde 3 tane normalde açık 3 kontağı varmış. Bir tane normalde açık kontak, bir tane de yine normalde açık kontak varmış. Bu sembol içinde ben böyle bir ürün seçiyorum. Bu kontakları da gün içerisinde yeri geldiğinde kullanacağım. Yine ana röle sembol içinde bir sembol gün içerisinde kullanacağım. Seçiyorum arkadaşlar ürünü. Select dedim. OK dedim. Geçtim. Devam ediyorum. Insert symbol, other symbol, motorlar sınıfında. Şurada bir motorumuz var. 3 fazlı bir motorumuz var. 3 terminal bir ground var diyor. Tamam, tam istediğim gibi. Aldım bir motor. Motoru bıraktım. Bıraktığım zaman diyor ki M2 yapıyorum diyor. Şimdi M2 niye yapıyor? Çünkü M1'i tek at şemasından görüyor değil mi? Ben aslında zaten tek at şemasında eklediğim pompa motoru bu pompa motoruydu. Tek at şemasını yapmasak olur mu? Tek at şemasını yapmasak olur. Ama yaparsak ne olur? Şöyle bir güzel tarafı var. Çok at şemasını yaparken ben şöyle bir şey yapabilirim. Sen M2 değilsin. Ben senin zaten bütün özelliklerini tanımladım. M1'sin deyip burayı 1'e çevirip git bul benim eklediğim M1 ile eşleştirin. Bakın şurada this mark already exists diyor. Eşleş. Tıkladığım zaman sembolünü de bana gösteriyor. Bu motor mu diyor. Emin misin diyor. Evet diyorum, bu motor. Bu özellikleri al. Bununla da eşleş. Bana bir daha üretici falan arttırma diyorum. Ve direkt OK deyip geçiyorum. Dolayısıyla tek at şemasını yaparsanız hem bütün projeyi basit olarak çizmiş olursunuz hem de çok at şemasında sen M1'sin, sen K1'sin, sen B1'sin deyip bir daha uğraşmadan üretici tanımlamalarınızı bu şekilde yapabilirsiniz. Burada bir parantez açıyorum şimdi. Sembollerin üzerinde veya solunda
bazı yazılar görüyorsunuz. İşte yukarıda mesela üretici gelmiş Legrand, diğerlerinde gelmemiş. Bazı şeyler yazıyor, bazıları yazmıyor. Bunlar nedir dediğiniz zaman bunlar atribüt olarak geçiyor burada arkadaşlar. İsterseniz buradaki atribütleri gizleyip gösterebilirsiniz veya istediğiniz bir atribütü buraya ekleyebilirsiniz. Görmek istediğiniz atribütü ekleyebilirsiniz. Nasıl? Öncelikle şunu söyleyeyim. Herhangi bir sembole sağ tıkladığınız zaman şurada atribütler var. Özel özellikler. Burada atribütleri görüyorsunuz. Yani burada eklenmiş atribütleri görüyorsunuz. Örnek veriyorum, ben buradan manufacturer kısmını kaldırdığım zaman bakın Legrand'ı şu anda görmüyorum. Tekrar eklemek istiyorum. Sağ tık attribute deyip manufacturer istiyorum dediğim zaman bunu görebiliyorum. Yine başka bir örnekte şu K1'de bakalım. Sağ tık attribute dediğim zaman bunda mesela manufacturer hiç eklenmemiş. Ama ben üreticinin görünmesini istiyorum burada veya işte üreticinin description'ının gözükmesini istiyorum veya referansının gözükmesini istiyorum. Her ne istiyorsanız orada. Nasıl ekliyorsunuz? Bunun için sağ tık sembol open sembol diyoruz. Sembolü açıyorum. Sembolü açtığım zaman şöyle bir sayfayla karşılaşacaksınız. Bu sayfayla ilgili de birazdan bilgi veririm. Şurada atribütler var. Bunlar. O sol tarafta gözüken şeyler bunlar. Şimdi ben buraya ekstra kendim atribüt eklemek istiyorsam yukarıda Edit Sembol sekmesine geldiğim zaman şurada Insert Attribute var. Insert Attribute deyip çıkan pencereden ne istiyorsam onunla ilgili bilgileri seçmem yeterli. Mesela şu yukarıda görüyorsunuz eklenenleri. İşte tag eklenmişti. K1 gözüksün. İşte lokasyon, fonksiyonlar gözüksün. Manufacturer istiyordum ben mesela. Manufacturer'in gözükmesini, yani üreticinin gözükmesini istiyordum. Şunu işaretliyorum. İşte referansı gözüksün diyebilirsiniz. Bunu işaretledim. İkisini işaretledim. OK dedim. Bana bunları verdi. Ben de bunları şuraya bir yere ekliyorum. Sembole atribütleri ekledikten sonra bu kalsın, kapatmayayım. Ya da kapatayım. Save diyeceğim çünkü. Kaydet diyeceğim. Şimdi buraya gelmedi. Niye gelmedi? Çünkü ben bu sembolü kullandım. Sıfırdan kullansam gelir. Ama bu sembolü kullandığım için bunu update etmem lazım. Yine sağ tık diyorum. Sembol diyorum. Update diyorum. Ve şu anda görmüş olduğunuz gibi üreticinin ismi, biraz sola çekeyim bunları, ve referansı geldi. İstediğim zaman artık var ya, attribute kısmına gelip bunları göster gizle yapabilirim. Bu şekilde sembollerin üzerindeki attribütleri düzenleyebilirim. Bu konuya girmişken şöyle bir şey de yapalım. Çok az şemasına sembol ekleme kısmını da göstereyim size. Bunun için ne yapıyoruz? Library kısmında Sembol Management, sembol kütüphanesine gidiyoruz. Burada yine tek ad şemasında anlattığım gibi mesela bir motor sembolünüz var. Bu motor sembolünü kullanarak yeni semboller türetebilirsiniz. Yani sıfırdan çizmenize gerek yok. Eğer benzer bir ürünün birkaç tane özelliğini, çizgisini değiştirip yeni semboller yapmak istiyorsanız kopyala yapıştır yapın. Sağ tık copy, sağ tık paste dedim. İkisi birbirine karışmasın diye sağ tık properties'e geldim. Buradan ismini değiştiriyorum. Eğitim diyeyim. Description, buna da aynısını söyleyeyim. Class motor single fazla kalsın. Sembol tip multiwire sembol değiştirebilirsiniz. Şuradan ne kullanıyorsanız, tabii biz çok az şeması kullandığımız için multiwire kalması yeterli bizim için. Diğer özelliklerine şu an girmiyorum. OK dedim. Şurada bizim yeni eklediğimiz motor.
Bunu düzenlemem lazım şimdi. Çünkü kendim bazı değişiklikler yapacağım. Aldım onu. Sallıyorum. Şuraları sildim. Ekleme yapacağım. Yukarıda draw var. Line var. Geldim. Line çiziyorum. Çizgi. Buradan bir yerden de çizeyim. Şu atlama açık mı bende? Açık. Bunu kapatayım. Tabii bunu çizerken atlamayı aslında kapatmayalım. Niye kapatmayalım? Bu da önemli bir konu. Çok güzel bir konu geldi şu an aklıma. Onu da anlatayım. Şimdi biz çokat şemasında sembolleri eklerken dikkat ettiyseniz denk geliyordu. Yani sembolü bırakır bırakmaz denk geliyordu. Bunun sebebi sembolleri eklerken şu aradaki mesafe 5 olarak gözüküyor. Bunların arasındaki mesafe de 5. Dolayısıyla bıraktığım zaman direkt otomatik olarak şeylere denk geliyor. Eğer siz bir sembol oluşturacaksanız bu sembolü oluştururken bu arada oluşturduğunuz çizgilerin de o mesafede olmasına dikkat edin. Eğer düzenleme yapmak istiyorsanız Snap'te yani atlama miktarında düzeltme yapmak istiyorsanız da şu sağ alt tarafta gördüğünüz semboller üzerine sağ tıkladığınız zaman şöyle bir ayar penceresiyle karşılaşacaksınız. O ayar penceresinde bakın şurada Snap'leri düzenleyebilirsiniz. Ben burayı 5 yapıyorum mesela. Çünkü kablo arasındaki mesafeyle aynı olsun. Bir daha değiştirmeyeyim. Yine burayı açmışken şunlardan da bahsedeyim. Yakalamalar var. İşte çizim yaparken çizgilerin merkezini yakala, işte orta noktasını yakala, uç noktalarını yakala gibi seçenekler var. Bunları açıp kapatabilirsiniz. Aşağıda metrik seçimi şu anda işaretli değiştirebilirsiniz. Close diyerek kapatıyorum. Şimdi line komutuna girdiğim zaman bakın atlamalar daha fazla olacaktır. Şimdi az önce çizdiğim çizginin mesela şu anda doğru yerde olmadığını görebiliyorum. Kablo şeyine göre. Şuradan çizeyim bir tane. Bir tane de şuradan bir atladım. Şuraya çizeyim. Şunu sileyim. Buraları şey yapabilirsiniz. Yine burada modify diyerek trim yapabilirsiniz. Şöyle ikisini seçeyim. Sağ tık yapayım. Sonra şurayı sileyim. Ben hızlıca şuraları halledeyim. Ondan sonra devam edeceğim. Şöyle seçtim. Sağ tuş yaptım. Sonra burayı sildim. Hatta şunu da sileyim. Burayı da anlatayım size. Şöyle bir motor ekledim. Tamamen sallama spontane gidiyorum şu anda. Edit sembol dedim. Şimdi dedik ki çokat şemasına geçtiğimiz zaman çokat şemasının içerisindeki sembollerinde bağlantı noktaları vardır. Şimdi o bağlantı noktaları oluşturmayı da göstereyim. Aynı üretici firmada oluşturduğumuz gibi çokat şemasındaki sembollerde de bu terimler ve kremensleri eklememiz gerekiyor. Onun için de bakın yukarıda aynı şekilde new circuit ve new circuit var. Bunun içerisine de terminal ekleyeceğiz şuradan. Şimdi bir tane circuit var. Bir tane daha ekliyorum. Bir tane ekleyeceğim diyorum. Ground değil, motor olacak diyorum. Burayı bu şekilde bırakabilirsiniz. Genelde disconnectable olarak kullanılır. Seçtim. 2 tane circuit ekledim. Bunu da şuradaki uçlara tanımlayacağım. Bunun için de sağ tuş new input output olarak tanımlama yapabilirsiniz. Ama bu şekilde genel sembollerde direkt undefined seçebilirsiniz. Getiriyorum. Bakın buraya bırakıyorum. Sağ tuş new diyorum. Undefined diyorum. Geldim şuraya bırakıyorum. Bakın bu 0, 1. Circuit 0, circuit 1. Circuit 0'ın sıfırıncı terminali, circuit 1'in birinci terminali. Bu şekilde çokat şeması sembollerini de düzenleyebilirsiniz, oluşturabilirsiniz. Ya dersiniz ki ben kendim sembol oluşturacağım. Hani diyebilirsiniz.
Oturursunuz. Sembolünüz nasılsa üretici firmaların sitelerinde genelde DVG, DXF olarak yayınlanıyor. Onları da import edebilirsiniz. İsterseniz oradakileri aynen çizersiniz. Gelirsiniz bir tane dikdörtgen çizdiniz. İşte line'larını attınız. Daha sonra bu line'lara göre artık çizdiğiniz sembol neyse ona göre bağlantı noktalarını yani circuit'ları atarsınız. Gelirseniz edit sembolden insert attribute diyerek attribute'leri ekler buralara koyarsınız. Dilerseniz sembolü eklediğim zaman otomatik şu text gelsin diye text yazabilirsiniz gibi sembol oluşturma yöntemleri var. Dolayısıyla çok az şemasına sembol eklemek için bir, kütüphanedeki bir şeyi kopyalayabilirsiniz. Üzerinde düzenleme yapabilirsiniz. 2, kendiniz oluşturabilirsiniz. 3, şu anda elimde olmadığı için yapamayacağım ama içeriye DVG veya DXF import edebilirsiniz. Arkadaşlar şurada import DVG var. Bu import DVG ile de DVG içeriye import edebilirsiniz ve düzenleyebilirsiniz. Yine sembol kütüphanesini açtığınız zaman bakın şurada da import DVG olarak göreceksiniz. Import DVG diyerek dosyayı seçtikten sonra ileri diyerek yine bir class seçimi, sınıf seçimi isteyecek sizden. Onları da belirttikten sonra içeriye DVG'yi import edersiniz. Sonra tekrar import ettiğiniz DVG'yi burada görürsünüz. Çift tıklayıp düzenlemeye girersiniz. DVG'yi import ettiğiniz zaman aklınızda olsun. Bağlantı noktaları olmayacak tabii. Çünkü o bir çizim. Geleceksiniz import ettiğiniz DVG'ye edit sembol deyip circuit'larını yine eklemeniz lazım. Bunu da söyleyeyim. Dolayısıyla üçüncü yöntemde DVG veya DXF dosyalarını içeriye import ederek çok alt şeması sembollerinizi oluşturabilirsiniz. Dördüncü yöntemi de söyleyeyim. E-plan dosyalarını arkadaşlar convert etme şansınız da var. Yine bazı üretici firmaların internet sitelerinde veya Google'da arayıp baktığınız zaman e-plan uzantılı elektrik sembollerinin paylaşıldığını göreceksiniz. Onları convert etme şansınız da var. Onu da yerinde göstereyim. Hazır konu açılmışken hepsini anlatayım. Her kısmında Electrical Content diye bir alan var. Electrical Content. Buraya geldiğim zaman tıkladığımda sizi bir adrese yönlendirecek. Bu adreste varsa eğer kullanıcı adı ve şifreniz daha önce SolidWorks'ün herhangi bir sayfasına üye olduysanız, işte MySolidWorks'e üye olduysanız veya başka bir sayfasına o mail adresi ve şifreyle giriş yapabilirsiniz. Eğer üye olmadıysanız bir üyelik açıp giriş yapabileceğiniz bir alan geliyor. Bu alana ben login oluyorum, giriş yapıyorum. Burada arkadaşlar şurada Macro Converter var. Macro Converter. O e-plan dosyasını buraya atıyorsunuz. Convert diyorsunuz. Convert ettiği dosyayı da indirip direkt Electrical içerisine import edebiliyorsunuz. Tekrar söylüyorum. Aldım e-plan dosyası buldum bir yerden. Aldım o dosyayı buraya yükledim. Sonra convert işlemini başlattım. Zaten bir süre sonra convert edilmiş dosyayı size verecek aşağıda. Onu da download edip Electrical'da üretici kısmına, hatta bırakın hiç üreticiye girmeden elektrik projesi olarak da onu içeriye alma şansınız var. Şuradan da unarchive diyebilirsiniz bu arada. Bakın nereden? Library, işte convert ettiniz, dosyayı indirdiniz, library'ye geldiniz, sembol management'a girdiniz. Şurada unarchive var. Unarchive diyerek de o indirdiğiniz dosyayı kütüphaneye ekleyebilirsiniz. O zaman tekrarlayalım. 1. Var olan bir sembolü kopyala yapıştır yaparım, düzenlerim. 2. Kendim sıfırdan sembol oluştururum. 3. DVG veya DXF dosyasını içeri import ederim. Sonra üzerinde circuit'ları yani devreleri ve klemenslerini belirleyerek devam ederim. Kaç oldu? 4. Electrical portalına giderim. Buradan e-plan dosyası bulmuşsam onu convert ederim. 5'ini de söyleyeyim.
Bu açtığım yer aslında bir Electrical'ın online kütüphanesi arkadaşlar. Buradan da şey diyebilirsiniz. Her şeyi buradan erişebilirsiniz. Her şeyden kastım şu. Mesela Schneider elektriği bulalım buradan. Örnek yapalım bir tane. Schneider elektriği buldum. Schneider elektriğin diyor bakın bir liste açılıyor. 139 bin küsur tane manufacture part varmış. 3D 34 bin tane 3D'si varmış. İşte 28 bin tane şu varmış. 3 bin tane bu varmış. Hepsinden var. Mesela burada modifier sembol diyor. 3188 tane modifier sembol varmış. Schneider elektriğin içerisinde. Buraya tıkladığınız zaman da bakın burada neler var. Schneider elektriğe firmasına ait çeşitli ürünleri buradan görüyorsunuz. Bunları içeri download ederek içeriye, Electrical'ın içerisine import etme şansınız var. Onları da ne olduğunu şuradan görebilirsiniz. Bakın şu manufacturing part demek. Bir tane manufacturing part varmış. Şuraya baktığınız zaman bir tane manufacturing part, bir tane footprint, bir tane de 3 boyutlusu var herhalde. Evet, 3 boyutlusu var. Bunları da içeriye download ederek Electrical içerisine alabilirsiniz. Şimdi bu neyi sağlıyor? Hem manufacture part kısmında istediğiniz ürünlerin, kullandığınız ürünlerin arayıp bulup indirilmesini sağlıyor. Hem de 2 boyutlu sembollerin buradan bulmanızı sağlıyor arkadaşlar. Dolayısıyla yapacağınız şey kullandığım ürün ne? İşte devre kesici. Kimin? Schneider'in. Hemen gelin buraya bakın. Var mı? Varsa direkt indirin kullanın. Hiç boşuna eklemekle uğraşmayın. Eğer burada bulamazsınız ki hepsini bulacaksınız diye bir kural yok. Aradığınız her şeyi burada bulacaksınız diyemem. Çünkü her sene binlerce ürün çıkıyor her firmanın. Dolayısıyla hepsini buraya aynı anda güncel bir şekilde eklemeleri mümkün değil. Şunlardan bir tanesini import edelim. Mesela ne varmış burada? 3D, 2D. Circuit break mesela şöyle bir şey varmış. Download diyelim. İndi. Şunu ben inenlerden alayım. Şuraya yapıştırayım. İndirdim bir tane. Şimdi neydi bu? İçerisinde üretici firma falan vardı. Ama ne olduğunu bilmiyorum. Hemen o home kısmına geldim. Electrical Project dedim. Ana arşiv dedim. İndirdiğim şeyi seçiyorum. Open diyorum. Manufacturing part içerisinden açman lazım dedi. O zaman geliyorum. Library, Manufacturing part. Buradan ana arşiv diyorum. Next dedim. Diyor ki 4 tane diyor footprint var diyor bunun içerisinde. 255 tane de manufacturing part var diyor. İleri dedim. İleri dedim. Nelerin olduğunu bana tek tek gösteriyor. İleri dedim. Sonra finish diyerek bitirdim. Bu manufacture partları ve 2D footprintleri kütüphaneme eklemiş oldum. Bu şekilde indirip yükleme şansınız var. O zaman devam edelim. Parantezi kapattım. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi biz ne yapmıştık? M1 diye motor eklemiştik zaten line diyagramda. Onunla eşleştirdik. Şimdi biz bir de line diyagramda bu motoru şöyle Clemens'e bağlamıştık. Hemen buraya da çok alt şemasında Clemens'leri ekleyelim. Şematik sekmesine geldim. Insert terminal, insert end terminal var. Şimdi burada çoklu bir kablo olduğu için tek tek Clemens eklemekle uğraşmayacağım. O yüzden insert end terminals diyeceğim. N tane Clemens ekle. Sembol seç diyor. Tamam. Other sembol dedim. Bu sembol kalsın. Şimdilik ben bunu kullanacağım. Yapmanız gereken tek şey yerine karar vermek. Sonra bir çizgi çizmek şöyle. Mouse'a tıkladım. Bir çizgi çektim. Bu çizgiyi çektikten sonra şöyle bir ok gelecek. Bakın ikinci kere mouse'a tıklamadım. Şöyle bir ok gelecek. Yukarı çıkardığım zaman mouse'u okun ucu aşağıya doğru bakıyor. Mouse'u aşağı indirdiğim zaman, çizgiden aşağı indirdiğim zaman okun ucu yukarıya bakıyor. Bu okun ucu arkadaşlar, buradaki okun ucu motora
bakacak şekilde bırakıyorum. Dolayısıyla yönü bu şekilde olacak. Bu bir akım yönü değildir. Herhangi bir elektriksel bir anlamı yok. Tamamen benim iki boyutlu da yaptığım kablolamayla alakalı. Dolayısıyla okun ucu motora bakacak şekilde mouse'a bir kere tıklıyorum. Açılan pencerede şöyle bir şey var. Okumam lazım, iyi okumam lazım burayı. Çünkü çoğu kullanıcı burayı kaçırıyor. X1 diyor ve 1 diyor. Bana da burayı dokundurtmuyor. Bunu niye söylüyor? Diyor ki, bak diyor ben bunu tanıdım. Aşağıdaki motoru tanıdım. Ona bağlı olan Clemens'i de tanıdım. Bak diyor senin Clemens'in bu. Doğru mu? Evet doğru. Ve diyor bu Clemens'in X1 Clemens grubunun birinci Clemens'ine bu seçtiğin yer bağlı. Yani şurası. Buradan seçtim ya, buradan bağladım. Bu da doğru. Tamam benim bir şey yapmama gerek yok o zaman. Hepsini tek at şemasından alsın. Aynı tek at şemasında olduğu gibi bağlantısını yapsın. Ben de buradan gelip hiçbir şey yapmadan OK all terminal diyorum ve olayı bitiriyorum. Bakın tek at şemasını yapmanın bir güzel tarafı daha. Şimdi bu işlemi yaptıktan sonra dikkat ederseniz burada bir şeyler oldu. V1 kablosu geldi. Şurası ne? Burası tel. Burası artık kablo oldu. Şey gibi düşünün. Dışarıda görmüşsünüzdür. İşte elektrik kablosu geliyor. İçerisindeki damarlar işte motorun ilgili bağlantı uçlarına gidiyor. Yani damarların çıkmış hali. Burası bizim bilgisayarın arkasındaki güç kablosunun kapalı hali, siyah hali. Şurası da o damarların çıkmış olduğu açık hali gibi düşünebilirsiniz. Şimdi eğer ben doğru işlem yapmamış olsaydım, yani bir şekilde bu motoru tanımlamasaydım ne olurdu? Şöyle olurdu. Insert N terminal dediğim zaman şuradan bir yer seçeceğim şimdi sallama. Tıkladığımda yönü önemli değil. X2 diye bir şey görürdüm. Şimdi benim şunu bilmem lazım. Ya ben bu motoru X1 terminal grubuyla bağladım. Niye X2 oldu demem lazım bir kullanıcı olarak. Eğer bunu demezsem her oluşturduğunuz Clemens bir grup olur. Her grubun içerisinde birer ikişer tane dağınık vaziyette Clemens'leriniz olur. Bu da doğru bir şey değil. Bu bir. İkincisi, ya ben tek hat şeması yapmayacağım. Tek hat şeması yapmayacağım. Peki bu Clemens kısmını çok hat şemasında nasıl bağlarım? Onu anlatayım. Hemen şunu kopyalıyorum. Şöyle seçim yaptım. Ctrl C dedim. Ctrl V dedim. Şöyle uygun bir şekilde yapıştırdım. Şimdi ne oldu? Bakayım. F1, F2 güzel. K1, K2 güzel. X1 9, 10, 11 diye 9, 10, 11, 12 diye gitti. Ben bunu istemiyorum. Ben bunu kendim tanımlayacağım. Bunu yapma. Şöyle yapalım. Şimdi diyelim ki bu motor için tek hat şeması yapmadım. Çok hat şemasında yaptım. Clemens grubunu nasıl eklerim? Insert N terminal diyorum. Sembolünü seçtiğimi varsayıyorum. Geldim. Çizgiyi çektim. Ok ucu motora doğru bakıyor. Tamam. Bıraktım. Şimdi bakın ne yaptı? X2 1 dedi. Şimdi X2 grubunu oluşturmak istemiyorum. X1 grubundan devam etmek istiyorum. O yüzden ne yapacağım? Diyorum ki hayır sen X2 değilsin, X1'sin. X1 grubundan devam et. Git bul eşleş diyeceğim. Veya sağ tarafta bunu görüyorsam zaten sağ tarafta o X1 grubunu direkt seçiyorum. Seçtiğim zaman nerede kaldıysa, şimdi az önce kendi kendine şunları ekledi ya. 9, 10, 11, 12'yi ekledi. 13'ten başlarım diyor. Çünkü oralar boş diyor. Bunu yapabilirsiniz. Eğer şuradaki Clemens'lerin boş olduğundan eminseniz direkt bunları da seçebilirsiniz şöyle. Ben şimdi boş olduğundan emin olduğum için direkt Clemens grubundan 9. Clemens'i seçtim. Dedim ki sen X1 Clemens grubundaki 9. Clemens'ten başla atmaya. Tamam. Okey, o zaman hepsini at bakalım.
OK all terminal diyorum. Şimdi tamam, terminalleri attı. 9'dan sonrasını devam etmiş. Bunları tek tek düzenlemem lazım. Şimdi o kısımla uğraşmayacağım. Hatta temiz olsun. Şöyle yapayım. Bir saniye bekleteceğim sizi. Bu kısmı göstereceğim, o yüzden hızlı geçiyorum burayı. Evet. Şimdi çok az şemasında yapmış olduğum bir motor ve klemens bağlantısı nasıl yaparız? Hemen şematik kısmına geldim. Insert N terminal dedim. Çizgiyi çektim. Oku kontrol ettim. Tamam dedim. X2 1 dedi. Hayır dedim. X2 1 değilsin. Sen X1 grubuna dahil olacaksın. X1 grubu o zaman diyor 9'dan başlıyorum. Çünkü 9'a kadar dolu. Evet dolu. Tamam başla. OK all terminal dedim. Terminalleri attım. Şimdi terminalleri attım ama şey yapması gerekiyordu. Burayı kablo haline getirmesi gerekiyordu. Buradan da yanlış bir şeyler yaptığınızı anlayabilirsiniz mesela. Şu anda ben yanlış yapmadım. Eksik yaptığım için böyle yapıyor ama eğer her şeyi doğru yaptıysanız, kabloyu da attıysanız, hala daha burada bir farklılık görmüyorsanız eksik bir şeyler yapmışsınızdır. Kontrollerinizi yapın. Şimdi terminalleri attık. Şimdi yapmadığım şey ne? Hatırlayın. Tek hat şemasında biz kablo bağlantıları yapmıştık. Çok az şemasında bunu yapmadık. Hemen onları yapalım. Sağ tuş, mouse'a sağ tık, Associate Cable Cores. Associate Cable Cores. Tıkladım. Bakın burada bizim kablolarımız var. Mavi bağlı gözüküyor. Görüyor musunuz? V2 bağlı. Neymiş? B. X1 B'ye bağlıymış. V3 bağlı. X1 78 B2'ye bağlıymış. V4 boş. Hadi onu da silelim. Boş çünkü, oluşturmayı da göstereyim. Şimdi 3 tane kablomuz var. Evet. Bize bir tane daha kablo lazım. 4 damarlı bir kablo lazım. Aynı tek hat şemasında yaptığımız gibi. New cable kablo kütüphanesine yönlendiriyor. Conductor number geldim. 4G'yi seçtim. Tek hat şemasında kullandığım kabloyu kullandım. Ve select dedim. Kabloyu buraya getirmiş oldum. Şimdi bununla bunu bağla diyeceğim. Ama şimdi bir tane seçtim. Daha geride 3 tane daha var. Bir daha açıp kapa pencere yapacağım. Onu da yapmak istemiyorum. Biraz üşendim ona da. Hepsini seçiyorum. Sağ tık. Associate Cable Cores dedim. 4 tanesi geldi. Şimdi kabloyu açayım. Boştaki kablo siyah gözüküyor. Dolu kablolar mavi gözüküyor. Zaten söylemiştik. Şimdi bağlayalım. Seç. Burada bağla değil, associate diyoruz. Bağlantı kur. Birbiriyle bağlantı kur. Linkle. Associate diyorum. Seçtim. Associate diyorum. Burada toplu yapamıyorum. Associate dedim. Bunu da buraya associate diyerek bağlamış oldum. Şu anda kablo bağlantısını yapmış oldum. Yani tek hat şemasında o çıkan pencereni nasıl bağladıysak burada da aynı şekilde bu yöntemle kablolarımızı tanımlamış olduk. Tanımladığımız zaman da şu şekilde artık kablomuz burada gözükmeye başladı. Dolayısıyla tek hat şemasında yaparsak bu şekilde otomatik olarak oradan okuduğunu buraya yazacaktır. Eğer tek hat şemasını yapmazsak, çok hat şemasını ekleyeceksek onda da terminaller benzer şekilde tanımlanıp kablo bağlantıları bu şekilde yapılabilir.